Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeyiz ve bu ev bambaşka diyebilirim size. Gerçekten de çok güzel bir villadayım. Ben hayran kaldım. Özellikle bakın şu anda bahçedeyim. Gözüm inanılmaz derecede doldu. Bahçe çimlerine hayran kaldım. Çünkü her yerin çimleri bu şekilde bakımlı olmuyor. Buranın çimleri şu anda halı saha gibi yemyeşil bir çim var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi özel havuzumuz var ve havuzumuz tertemiz. Şu an girmek bile istedim. Şurası Değirmendere Mahallesi'nde harika bir 4+1 villa turu yapmaya geldim. Burası 500 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa. Şimdi bu güzel villa turunu birlikte yapalım. 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilen şu an villamızın otopark kısmındayız. Aracımızı dışarıya bıraktık çünkü kumanda yanımızda değildi. Cümle kapımız var. Oradan da yaya olarak içeriye girebilirsiniz. Aracınızla geldiğiniz zaman da 2 araçlık burada araç otoparkımız var. Tam köşe kısmında da şarjlı arabanız varsa, elektrikli aracınız varsa diye altyapıları bırakmış. Cihazını takarak aracınızı da burada şarj edebilirsiniz. Yan tarafta bir bahçemiz var. Burası örnek villamız ve köşe konumlu olan villamızdayız şu anda. Ben buranın daha önce de videolarını çekmiştim. Örnek villayı, yani bu villayı çekmiştim. Çekmiş olduğum görüntülerden de sizlere kesitler vereceğim. O yüzden güzel bir villa turu olacak. Villamızın yan bahçesindeyiz. Ön bahçeye doğru geçiyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz gibi villamızın dış cephesinde taş kaplamalara önem verilmiş. Akşam görüntülerinde de göreceksiniz, çok güzel ışıklandırmalarımız var. Villamızın üst katına doğru baktığımız zaman da daha ahşap tonları ve gri renkler kullanıldığını görebiliyoruz. Bu arada daha önce biz buraya çektiğimizde cam balkon yoktu. Cam balkon da yapılmış. Evimiz de bu arada 260 metrekare kullanım alanına sahip olduğunda sizlere söylemek istiyorum. 90 metrekare zemine oturuyor. Ve ön tarafımızda kocaman büyük bir özel havuzumuz var. Palmiye ağacımız var. Burada zeytin ağacımız var. Ve yan komşularla birbirimizi görmememiz için burada limon servilerine önem verilmiş. Bunlar da zaten kısa bir zaman içerisinde büyüyor ve yan komşuyla birbirinizi görmüyorsunuz. Zaten şu anda da kapatmaya başlamış. Yaklaşık olarak 2 metre 10 santim gibi boyları var. Villamızın bu cephesinden baktığımız zaman da üst kısımda püskürtme granit sıva tercih edildiğini görebiliyoruz. Ve antrasit renklerinde, yani açık gri tonlarında. Villanın zemin katının dış cephesinde ise doğal taşlar tercih edildiğini de görebiliyorum. Kocaman bir havuzumuz var ve havuzumuz taşmalı olarak tercih edilmiş. Yan bahçedeyiz şu anda. Arka bahçeye doğru geçiyoruz. Bu arada burada hem motor dairesi var, hem denge deposu var, hem de evin yedek su tankı var. Dolayısıyla burada su kesilse bile siz bundan etkilenmiyorsunuz. Çünkü havuz başında 3 tane kapağımız var. Havuzumuzun başında da burada bir şelalemiz konulmuş. Palmiye ağaçlarımız burada yine yer almış. Evimizin ilk giriş kısmına doğru geliyoruz. Burada yine yeşil bir peyzaj alanımız var. Çeşitli bitkilerimiz ve ağaçlarımız konumlandırılmış. Şu anda da giriş kısmına geldik. Üzeri kapalı. Bu taraflarda kapatıldığı için de hani herhangi bir şekilde yağmur ve güneşten de etkilenmeyecek. Çünkü evimizin burada çelik kapısı var. Ve kombimiz de buraya kadar getirilmiş durumda. Şöyle göstereyim. Bakın gaz buraya kadar gelmiş ve kombiye bağlanmış. Evin içerisine girmiş. Yani bu evde yaz kış doğalgazı da kullanabiliyor olacaksınız. İsterseniz buraya da bir ayakkabılık yaptırabilirsiniz. Şimdi bu güzel villamızın içerisine doğru geçiyoruz. Villamız toplamda 4 oda 1 salondan oluşuyor. 500 metrekare arsamız var. 260 metrekare kullanım alanı olan bir villadayız. Ve zemin katta 90 metrekareye oturuyor. Bir üst kata çıktığımız zaman da yine 90 metrekare ve toplamda 260 metrekare oluyor. Yani nasıl oluyor? 90-90-180 oluyor. Tabii hem bu arkadaki kapalı olan alan hem de aynı zamanda ön tarafta çok büyük bir balkonumuz var. Kış bahçemiz var. Buralarla toplamda 260 metrekare kullanım alanımız olduğunu da söylemek istiyorum. Giriş yaptığımız zaman antresit ve ahşap tonlarında bir çelik kapımız var ve sol tarafımda Audio'nun bir akıllı ev sistemi var. Yerlerde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş, 1 milim derz aralığı bırakılmış. Salonda duvarda burada ahşap kaplamalar ve aralarında ayna olduğunu görebiliyorum. Ve içerisinde LED düşünülmüş. Dolayısıyla buraya da şıklık katmış. Ve tavana kadar uzanan ayna ve ahşap olması da güzel tercih edilmiş. Daha büyük göstermiş. Burada güzel şık bir avizemiz var. Ve bu kısma baktığımız zaman da cam raflar tercih edilmiş ve dolabımız yer alıyor burada. Ön tarafımızda bir balkonumuz var. Balkona birazdan çıkartayım sizlere. Karşımda bir mutfağımız var.
Salon 2 bölümden oluşuyor. Burayı salon yapıp burayı yemek odası yapabilirsiniz. Ya da tam tersi burayı salon olarak değerlendirip burayı yemek odası yapabilirsiniz. Mutfakta adamız var ön tarafında. Tezgahımız açık renklerde. Franke'nin elektrikli bir ocağı var. Üst tarafında yine Franke'nin davlumbazı yer almış. Asma bir davlumbaz tercih edilmiş. Tavanlarda burada spot lambalarımız var. Fırın yeri, mikrodalga yeri tercih edilmiş. Açık burada güzel raflarımız var. Bence güzel olmuş bu. Bu kısmı boş olan yerlerde evinize yaptırabilirsiniz. Tavsiye ederim size. Hem şıklık katmış buraya. Aynı zamanda baharatlık gibi de burayı kullanabilirsiniz. Üst kısma baktığım zaman alüminyum çerçeveli cam kapaklarımız var. Evimizden de bulaşık yıkarken veya burada bir iş yaparken de bahçe kısmını net olarak görebiliyorsunuz. Artem olarak düşünülen bataryalarımız var. Buzdolabı yerimiz var. Bu kısımlar kalınlaştırılmış. Burası da kahve köşesi olarak değerlendirilmiş. Bardaklarınızı koyabilirsiniz. Açık bir rafımız var burada. Yerden ısıtma sistemli olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Beko marka klima takılmış. Televizyon ünitemiz de burada yer almış. Hemen bu kısımda da böyle bir cam mekan var. İçerisinde de bir bitki düşünülmüş. Tabii görsel bir bitki, canlı bir bitki değil. Alt kısmında da depolama alanlarımız var. Devam ediyoruz. Balkona doğru çıkarken bu kısımda cam var. Camın alt kısmında çakıl taşları var. Ve led lambalarımız var. Akşamları da güzel bir görüntüsü var. Daha önceden ek görüntülerini çekmiştim. Onları da ekranda sizlerle paylaşalım zaten. Ve alüminyum kasalı Linea Rossa pencerelerimiz var. Sürgülü kapılarımız var. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sinekliklerine kadar takılmış vaziyette. Elektrikli panjurumuz da yapılmış burada. Ve balkona bakar mısınız? Yani çok büyük, çok geniş bir balkonumuz var burada. Ailenizle, sevdiklerinizle çok güzel, hoşça vakitlerde geçirebilirsiniz. Ayrıca şu detayı da paylaşmak istiyorum. Büyük bir balkon burası ve her yer cam. Tabii temizliği de kolay değil. Ancak bunun maliyeti de az değil. Yani ben de kendi evime cam balkon yaptırıyorum. Fiyatları biliyorum, ciddi anlamda pahalı. Çünkü tercih edeceğiniz şeye göre açıkçası ekonomik olanları da var. Ben mesela çift camlı olarak tercih ettim ve özellikle cam, şişe cam tercih ettim. Yani İran camları da var. Bunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Ben çok araştırdım. Bu da maliyeti düşürüyor. Yani daha uygun fiyata yaptırabilirsiniz. Ama kullanılan cam eğer kötü bir camsa, ithal bir camsa uzun ömürlü olmaz. Ve bunların tamperli olması gerekiyor. Ve ben çift cam yaptırdım. Alüminyum kasa yaptırdım. Ve Albert Geneo markasını tercih ettim. Bu konuda da bana yardımcı olan, Kuşadası'nda gerçekten işini düzgün ve layıkıyla yapan bir esnaf arkadaşla tanıştım. Eğer ki sizler de cam balkon yaptırmak isterseniz beni arayarak arkadaşın bilgilerini alabilirsiniz. Size bu konuda yardımcı olmak isterim. Çünkü gerçekten de düzgün bir esnaf bulmak çok zor oluyor. İşini hem düzgün yapan hem de fiyatını güzel veren usta bulmak biraz zor olabiliyor. Ben çok araştırdım. O yüzden bu konuda benden destek alabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Zemin katımızda üst kata doğru çıkan çok güzel şık bir merdivenimiz var. Basamaklarımız mermer. Burada ahşap tercih edilmiş ve alt kısmında şurada led lambamız var. Burada merdiven altımızda botanik bir bahçe oluşturulmuş ve bu botanik bahçede bitkilerin altında yeşil ışıklara önem verildiği için de çok güzel bir atmosfer oluşmuş. Yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezinde bu kısma da yerleştirilmişler ve evin herhangi bir yerinde gözünüzü rahatsız etmiyor. Tuvalet ve bir duş alanı olduğunu görebiliyorum. Ön tarafında çift aynamız var. Üst kısmı oval geliyor, alt kısmı düz geliyor. Yan tarafında ise tam tersi çevirmişler. Arka fonu da siyah renklerinde seramikler tercih edilmiş. Bataryamız Artem olarak düşünülmüş. Oval bir evyemiz var. Tezgahımız ve dolabımız mevcut. Alt kısmında da led lambaları görebiliyoruz. Gömme rezervuar var, bir klozetimiz var. Vitramark olarak tercih edilmiş. Duşakabin konusunda da size bazı tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü ben de ev yapıyorum. Yani ev yaptırıyorum şu anda. Ve araştırıyorum. Mesela bu iki duvar arasında bir duşakabin oluyor. 4 camlı, çift sürgülü ve ortadan açılır oluyor. Ayrıca karolajlı sistem oluyor. Yani karolaj dediğim şey bakın şu kısımda görmüş olduğunuz gibi siyah böyle bant gibi şeritler var. Şimdi
bunu bant yapanlar da var. Yani bant çekiyorlar. Siyah bant yapılıyor. Bir zaman sonra o bantlar kalkıyor. Kalktığı zaman da çirkin görünüyor. Onların maliyetleri daha ucuz oluyor. Piyasada daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Bir de bunlar boyalı olanlar var. Yani buradaki gibi boyalı olanlar var. Bunun maliyeti diğerine göre tabii biraz daha fazla oluyor. Çünkü işçiliği ve malzemesi var. Yani diğerine sadece bant yapıştırırken burada boya yapıyorsunuz. Tabii bunun da bir maliyeti olduğu için bu da bunun maliyetini biraz arttırabiliyor. Burada yaklaşık bakıyorum hemen 50 santimlik nişimiz var. Şampuanlarınızı koyabilirsiniz. Duvardaki ve yerdeki seramikler beyaz tercih edilmiş. Artema'nın da burada güzel bir tasarıma sahip bir bataryası olduğunu görebiliyorum. Duş setimiz de sıva üstü olarak tercih edilmiş. Evet, devam ediyoruz. Son olarak zemin katımızda bir yatak odamız var. Yine yerlerde aynı seramikler devam etmiş. Klimamız hemen kapı girişinde şu üst kısımda yer almış. Kapılarımız da bu arada antresit, böyle açık antresit, kasaları da koyu antresit olarak düşünülmüş. Bu kısımdan baktığım zaman da ön tarafımızda bir penceremiz var. Kış bahçemizle birlikte ön bahçemizi de görebiliyoruz. Şimdi bu güzel villanın üst katını da birlikte gezelim. Evet, villamızın üst katına doğru çıkarken bu kısmı da sizlere göstermek isterim çünkü güzel bir atmosfer var burada. Tavanlara baktığım zaman yukarıdan aşağıya sarkıt lambalarımız var. Gerçekten de güzel görünüyor. Bunların içerisinde böyle kabarcıklar var. Çok göze hoş geliyor. Aynı zamanda yine bu tutacaklarda da içinde kabartmalar var. Yani bir takım oluşturulmuş burada. Bir kombinasyon yapılmış. Burada yüksek bir galeri boşluğumuz var. Bundan faydalanılmış. Avizemizin tepsisi de oldukça büyük ve kare olarak tercih edilmiş ve üst tarafında da yine böyle spot lambalarımız var. Ve üst kata doğru çıkarken burada kedi gözlerimiz de var. Ve aynı zamanda arkamda bakın burada ahşap kaplamalar tercih edilmiş. Burada da antresit alüminyum kasılı çift camlı pencerelerimiz var. İç yüzeyi şeffaf cam, dış yüzeyi ise blurlu yapıldığı için de dışarıdan içerisi de görünmüyor. Bu da bir mahremiyet oluşturuluyor. Bu şekilde yapılabiliyor. Mesela ben de evimde camları dış yüzeyi füme yaptırdım. İç yüzeyi şeffaf yaptırdım. 12 milim kasa oluyor, içerisindeki boşluk oluyor ve 4 milim de diğer cam oluyor. Yani toplamda 20 milim bir kalınlığı oluyor. Yani 2 santim bir kalınlığı oluyor. Devam ettiğimiz zaman yine burada da bir banyomuz var. Çamaşır yıkama makinesi burada tercih edilmiş ve üst tarafında bakın şu şekilde aynalı bir dolabımız var. İçerisinde led şeritleri olduğunu görebiliyorum. Evyemiz var ve aynanın etrafında siyah alüminyum çıta tercih edilmiş. Bakıyorum sanki ahşap gibi, alüminyum gibi yani. Yok. Evet, alüminyum, doğru söylemişim. Çünkü tıkladığınız zaman bakın sesi görebiliyorsunuz. Tahta sesi değil, böyle daha metal sesi geliyor. Burada gömmeniz var, bir klozetiniz var. Bu kısımda ise seramikler biraz daha farklı tercih edilmiş. Şuraya kadar mozaik tercih edilmiş. Üst kısımda beyaz renklerine düşünülmüş. Ön tarafında mini bir hamamımız var. İçerisine doğru girdiğimde yine duşakabinimiz aynı alttaki gibi karoloj sistemi var. Niş tercih edilmiş. Kurnemiz de burada yer almış. Evet, burası 4+1'de size söylemiştim. 4 oda bir salondan oluşuyor burası. Ve burada bir yatak odamız var. Alt katta da bir yatak odası gördük. Bu katımızda toplamda 3 tane yatak odamız var. Giyinme dolabımız var. Yatak başlığımız tam karşıda yer almış. Karşı duvarın yarısına kadar ahşap kaplama, yarısından sonra duvar kağıdı kaplaması yapılmış. Televizyon ünitesi karşıya gelmiş. Üstünde klima gelmiş. Ve ön tarafta yine balkonumuz var. Sürgülü kapımız var burada. Devam ediyoruz. Kapıları anlatmıştık zaten. Ve süpürgeliklerle kapı kasalarına baktığımız zaman da aynı renk tercih edilip bir bütünlük sağlanılmış burada. Diğer yatak odamızın içerisine geldiğimiz zaman daha geniş, daha ferah bir yatak odası olduğunda burada görebiliyorum. İçeri doğru girdiğimde yatak başlığımız yine sağ tarafta tercih edilmiş. Yatak başlıklarımızda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sarkıt lambalarımız var ve sol tarafında giyinme dolabımız, ortada bir makyaj aynamız var. İçerisi de ledli olarak tercih edilmiş. Ön tarafımızda da bir balkon düşünülmüş. Tavanda da böyle led şeritli güzel şık bir avizeyle birlikte spot lambalara önem verilmiş. Klimamız da hemen bu kısımda. Evet, şimdi son olarak ana yatak odamızın içerisine geliyoruz. Ana yatak odası dediğiniz zaman diğer yatak odalarından daha özel olmalı. Yani daha farklı olmalı.
Bence burada bu kombinasyon güzel yapılmış. Çünkü ya o kadar para veriyorsunuz. Ana yatak odası da biraz para harcayın değil mi? Yani biraz farkı olsun. Normal standart bir yatak odası olmasın. Evet, burada da öyle yapmışlar. Bunların aynısını ben kendi evimde de yapmıştım. Gerçekten bu dolap tarzını ben çok seviyorum. İçerisi led ışıklı, cam kapaklı. Ledleri kapattığınız zaman, lambaları kapattığınız zaman içerisi görünmüyor. Lambaları açtığınız zaman da içerisini net olarak görebiliyorsunuz. Ve burada şık bir giyinme dolabı var. Ebeveyn banyomuz da yine siyah çıtalı. Burada bir aynamız, iki aynamız var hatta. Güzel bir dekorasyon yapılmış. Duşakabinimiz iki duvar arası ve oldukça geniş bir duşakabin var burada. Kapı arkasında da klozet, üzerinde de bir nişimiz var. Devam ediyoruz. Klimamız da hemen şurada karşıda yer almış. Beko marka inverter bir klima tercih edilmiş. Evet, yatak odamızın içerisinde bakın bir duvar kaplaması yapılmış. Gerçekten kaplama çok güzel görünüyor. Dikdörtgen şekilde kaplama yapılmış duvarda ve tavana kadar uzanmış bu. Burayı da güzel göstermiş. Yan taraflarında desenli aynalarımız var. Dikme kaplamalarımız var. Komodinlerimiz var. Ve bu kısımda ise bir televizyon ünitemiz var. Bakın, televizyonunuzu buraya asabilirsiniz. Alt kısmında dolabımızla birlikte burada bir makyaj aynası, etrafı led ışıklı olarak tercih edilmiş. Tavanlarda da gizli led sistemiyle birlikte spot lambalarımız var. Yatak başlığına buradan karşıdan baktığım zaman da hem sağ üst köşede hem de sol üst köşemizde de duvarda güzel apliğimiz de görünüyor. Bu odamızda diğer odalardan farkı var. Zemini bakın seramik, diğerlerinde açık renkte. Burada daha böyle ahşap tonlarına yakalamışlar. Güzel de görünüyor. Ön tarafımızdaki balkonumuz da, orası daha darken burası biraz daha geniş. Aslında şöyle bir eleştiri belki olarak düşünün. Belki göze de güzel hitap etmediği için bu şekilde bırakıyor olabilirler. Ancak genelde bütün projelerde bu şekilde. Ben anlamıyorum bunu ama siz de düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Ben villayı bu arada çok beğendim. Çok güzel villa yapılmış. Daha önce de zaten keyifle gezdim, keyifle anlattım. Akşam videolarını da gelip çekmiştim. Sadece şöyle bir düşüncem var. Mesela burada ana yatak odamız var ve ana yatak odasından buraya çıkabiliyorsunuz. Yan tarafta da iki tane çocuk odası olabilir ya da misafir odası olabilir. Daha bir mahrem oluşması için. Üst kattaki yatak odalarında balkona çıktığınız zaman ya balkon birbirinden ayrı olmalı ya da balkonda diğer yatak odasının önündeki balkona geçilememesi için bir ayraç olmalı buradaki. Yani yan taraftaki gelen misafir benim yatak odamın önündeki balkona gelip içerisini görmesin. Hani sadece buraya özel olarak algılamayın. Bütün projelerde, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz, bu şekilde. Belki burası kapatılsa göze kötü görünebilir. O yüzden kapatmıyorlar belki. Benim olsaydı bu villa, ben burayı belki betonla kapatmasam da dekoratif bir şeylerle burayı kapatmak isterdim. Bahçemiz de gerçekten çok güzel. Ve bakın, balkondan baktığım zaman da altımda kocaman büyük bir havuzumuz var. Yani insanın canı şuradan atlamak istemiyor değil. Tabii ki bir öneri değil bu, atlamayın sakın. Çünkü çok derin olmadığı için çakılabilirsiniz. Güzel bir villa turladık. Evin içerisi güzel, bahçesi güzel, havuzu güzel. Ben çok beğendim. Merkezi bir lokasyon. Okullara yakın, çarşıya yakın, pazara yakın. Her yere yakın. Yaz kış yaşamaya da uygun. Bu güzel villayı görmek için sizleri buraya davet ediyoruz. Bu evin fiyatına da internet sistem üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hem moderna.com'dan hem de villatv.com.tr üzerinden bu evin fiyatlarını yayınlayacağım. Burada 6 tane villamız vardı. 4 tanesini sattık ve son 2 tane villamız kaldı. Bu evi görmek için de dediğim gibi bizimle iletişim kurabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone butonlarına basın. Çünkü bu güzel evleri paylaştığımız zaman ilk sizin haberiniz olsun. O yüzden bildirimleri açın. Fikirlerinizi de mutlaka yorumlara yazın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.